Neler yaşadın be arkadaşım, neler yaşadın ya. Şu GTR'da neler yaşadın, yani neler atlattı. Bir anlat, duysun herkes. Anlatmayayım da şöyle yakın bir sezon üzerinden geçelim. Bomba gibi bir sezonla başlıyoruz. Arkadaşlar biraz erken sevindik diye düşünüyorum. Enteresan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Moralini bozacak bir şey de yok. Lütfen sıkıntı. Doğukan, arkada çok bozuktu ama ön inanılmaz bir bozukluk var. Fiber, yaşayan malzeme gibi bu. Arkadaş bırak yaşamasın ya. Kendimi çok tebrik ediyorum. Hadi bismillah. Hay canın. Oo! Bunlar hiç oturmuyordu. Şu anda 0'a 0. Bagaj kilidimiz, hiçbir şeyimiz yoktu biliyorsun. Alnından öpebilir miyim abi? Oh be abi. Yorumlarda ve bana özelden mesaj atanlar öyle diyorlar. Şu an hallederiz Kadir. Bir de tesviye adımızı çıkartmışlar. Tesviyesini falan yapmadık. Sıkıntı yok. Tesviyelerini yapalım. Hallederiz. Sıkıntı yok. GTR 31. bölümde artık camlar dökülmüş haliyle, kısmetse bitmiş haliyle buradan ayrılacağız. Bunca şovun ardından geldik yine Bottaglas'a, yani başkent Otocan'a. Hadi camlara bakalım. Biz işi bitirdik. Biz sona geldik. Senin de gördüğün gibi tamponumuz uymadı, o parça feci çıktı, ona uğraştık. Ya şurada 3-4 bölümden bahsediyoruz ya, yarım sene ya, yarım sene. 3-4 bölüm. 3-4 bölüm. Yani çok ciddi olaylar atlattık ama buraya kadar da geldik. Geldik. Vallahi geldik. Benim en yakın arkadaşlarım bile geçenlerde bir tane söyledi, bak 3. yılındayız projenin. Cam döküldü ya diyor. İnanmaya başladım diyor. Bari sen yapma, sen benim en yakın arkadaşlarımdansın. Sen yapma. Şimdi o biliyor kim olduğunu. Onlar, daha doğrusu onlar biliyor kim olduklarını da. Şimdi inanmaya başladım diyor. Sen diyor direksiyonu ilk kestin ya diyor, sağdan sola alacağım diyor. Ben orada zaten işin bittiğinden emindim diyor. Geldik anasını satayım. Geldik. Ben niye sessiz konuşuyorum? Evet, sessizce ilerlemek istiyoruz çünkü başımıza bela gelmeden. Bu arabanın ilk 6. 7. bölümünde falan biz tarih koymuştuk kafamızda, şu gün bitecek falan diye, ama işte o gün hata yaptık biz. Evet. Kim bilebilirdi? Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Geldik GTR'ın 32. bölümüne ve 4. sezon finaline. Ay, sezon finali yapıyoruz. Sezon finali yapıyoruz. Çok isteyerek yapmıyoruz açıkçası. Ama sebebini az sonra neden olduğunu değineceğim tabii ki. Evet, ne yapıyoruz bu bölümde? Arkanda bir motor var. Evet. Biraz önce baktım. Tam 2 sene olmuş GTR'ın kalbini, yani bu motoru toplayalı. Fakat o zaman kanalda 80.000 takipçimiz vardı. TekToks 1, TekToks 2. bölümlerde bunu topladık. O zamandan bu zamana, yani bu videoyu çektiğimiz tarihte 290.000 takipçimiz var. Yani 210.000 kişi abone olmuş bize kanalımıza o zamandan bu zamana kadar. Dolayısıyla bu motorun varlığını bilmeyen çok fazla kişi var. Şimdi bu motorun içeriğini biz o bölümlerde anlattık. Çünkü bu otomobilden aşağı yukarı 1000 beygir civarı güç almayı hedefliyoruz. Fakat 1000 beygir bir motorun üretebilmesi için çok ciddi bir altyapıya sahip olması lazım. Biz bunları TekToks 1 ve TekToks 2'de anlattık. Fakat bugün
Artık bu makinenin etrafındaki son kalan final parçaları takacağız. Onlar o dönem yoktu. Yeni geldiler modifiyeli parçalarımız. Neden onları taktığımızı da hazırlayacağız. Ki aracımız boyadan çıktıktan sonra bu motoru alıp lap diye içerisine oturtalım. Daha da arkamıza dönüp bakmayalım. 1000 beygir için küçük bir motor değil mi bu? Bu tamamen kışkırtma. Evet, bu motor, şimdi yapılacakları ben merak ediyorum. Ne yapılacak bu motorla? Hızlıca üzerinden geçeyim. Bizim motorumuz normalde RB26. Ama biz bunu Stroker kit dediğimiz, yani hacmini büyütecek bir kit ile 2800 cc'ye çıkarttık. Ne oluyor? Daha fazla hacim, daha fazla tork, daha fazla güç. Bunun için forged kollar, forged pistonlar, yine dövme krank, kapak komple yapıldı. Daha büyütülmüş siboplar, yaylar, 272 derece egzantrikler, kapak portlaması. Bunların hepsi makineye yapıldı. Bir önceki videolara bakabilirsiniz. Aşağıda linklerini de bıraktım. Motorun iç yapısından bahsettim. Fakat dışına geldiğimizde içerideki gücü taşıyacak dış aksamlar da var. Mesela burada ayarlı kasnaklarımız var. Bu arada kullanılan motorla ilgili bütün parçalar Tomei. Sadece egzantriklerimiz HKS. Onun dışında hepsini Tomei kullandık. Kayışımız bile Tomei. Neden standart kayış kullanmadık? Ondan hızlıca sana bahsedeyim. Biraz önce motorun iç yapısını güçlendirdik dedim ya. Egzantrikleri koyduk. Egzantrikleri koymak için de sıkı yaylar koyduk. O yaylar o kadar sert ki normal kayışın patlama riski var. O yüzden güçlendirilmiş kayış kullanıyoruz. Yani düşünüyordum ne gerek var ki, yani bir standart kayış 100.000 kilometre boyunca giderken yeniden onu kullanmayayım derdim. Bu da öğrenmemize sebep oldu. Ufak ufak toplamaya geçeceğiz. O sırada parçalarına bahsederim. Çünkü yakıt sisteminde de bir takım değişiklikler yapacağız. Ne var başka? Ateşleme sisteminde ufak bir geliştirme yapacağız. Sanırım o kadar. CLK'nın hayırlı olsun. Konuyu değiştirelim. Teşekkür ederim. Evet, bir Mercedes CLK olmasa da bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. CLK şemsiye, gazebo, çadır. Bana destekçi olan herkese destekçi olmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli ürün yapıyorlar. Bütün yarış çadırlarım olsun, bu tarz portatif taşınabilir masalarım ve hatta Doğukan Manço yazılı sandalyelere kadar CLK'ya yaptırıyorum. Aşağı linkini bıraktım. Referans oluyorum. Arkadaşlar gerçekten kaliteli iş yapıyor. Bahçenize de olur, yarış alanına da olur. Her yere olur. Her yeri olur. Bu GTR çok fazla soran oluyor da biz niye sezon finali yapıyoruz şu an mesela? Niye sezon finali yapıyoruz? Şu anda artık boya aşamasına geldik. Fakat boya aşaması bugüne kadarki bütün teknik olayların yanı sıra işin en sanatsal kısmı. Ve ben bu aracı video yetiştireceğim diye 2 haftada boyarsam biz hüsranla karşılaşırız. Ve farkındayım, kanalımızın amiral gemisi GTR, her videomda altına soruyorsunuz GTR nerede diye, ama birazcık GTR'a özen göstereceğiz. Ekstra özen göstereceğiz boya konusunda. Yaptığım en değerli proje. O yüzden biraz ağır ağır ilerlemek, bütün aşamaları güzel şekilde aktarmak ve hatta çekimlerde biraz format değişikliği de yapmayı planlıyorum. O yüzden çok uzun sürmemek şartıyla kısa bir ara vereceğiz GTR bölümlerimize. O süreç zarfında Clio'yu da aradan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü Clio bitmeden GTR'ın boyasına geçemeyeceğiz. O sebeple şu anda GTR bölümlerimize birazcık ara vermemiz gerekiyor. Fakat boş kalmayalım diye de motorla alakalı kısımları bitiriyoruz. Onları ama çok hızlı bir şekilde önümüzdeki sezonda aktaracağız. Hazır olacak değil mi motoru? Çat diye koyacaksın Bugün arabaya. bitiriyoruz ya. Bugün bitiriyoruz. Birkaç da dışarıda işi var. Bu süreç zarfında onları da bitireceğim ve GTR bölümlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süper. Şimdi en son kapağımızı kapatmıştık. Normalde burada bir okuyucum vardı benim. O okuyucumuz da bu. Abone olmayı unutmayın. Just sensör deniyor buna. Just sıcak mı? Değil. Camshaft'ın angle sensör. Yani içerideki dönem parçaların nerede olduğunu algılayan sensör bu, tamam mı? Just kısaltması. Fakat bunun kırık alanı var, açık olanı göstereceğim sana. Kırık olanında bak bir sürü küçük delik var, görüyor musun? Evet. Bir sürü burada. Bayağı küçük. Evet. Burada da birkaç tane büyük var. Evet. Şimdi burada hem krangın hem de egzantrik açısını birden tek sensörde okuyor. Tamam mı? Yani eski sistemi bu. Biz bunda biraz geliştirme yapacağız. Daha iyi bir okuma sonucu almak için ROS Performans'tan farklı bir ürün sipariş ettim buraya. Egzantrik açısını farklı yerden okuyacağız. Krangın açısını farklı yerden okuyacağız. Fakat bu kendi teknolojisinde öyle bir okuyucusu olmadığı için burada harmonik balancer deniyor buna. Bunu değiştireceğiz. Harmonik balancer ne işe yarıyor? Aşağıdaki krank mili var ya. Şimdi 6 tane piston sürekli bunun kafasına vuruyor. Sürekli çalışıyor. 360 derece dönerken yani her 60 derecede bir
Bunun kafasında böyle bir şey biniyor. Güç biniyor. Yük biniyor pardon. Bu bizim fark etmediğimiz inanılmaz bir vibrasyon yapıyor. Tamam mı? O vibrasyon o kadar ince bir frekans ki bütün her şeyin dengesi bozuluyor. Bu parça o içerideki vibrasyonu almak. Biz bunun daha da güçlüsünü koyacağız. Çünkü biz bu makineden 10.000 devire kadar çıkmayı planlıyoruz. Muazzam bir devirden bahsediyorum. Orada bu yetersiz kalıyor. O yüzden şimdi ilk bunu değiştirerek başlayacağız. Ben tabii bunu söktüm daha önceden. Çünkü bunu sökmesi bela biliyorsun. Beraber sökmüştük ya demin. Oradan levye tak, oradan bunu tak, oradan şunu tak falan. Yani ben bunu bayağı uğraştım sökmek için bu arada. Evet, şimdi çok kolaymış gibi gösteriyor ama. Ki burada sökülmüşü var. Her şey titremesin diye motor. Her şey denge üzerine kurulu. Motorda her şey denge üzerine kurulur. Hayat gibi. Hayat gibi. Dengeyi bir yerden sarstığın zaman, ya kısaca söyleyeyim, demin örnek verdiğim o 3 bacaklı sandalye var ya. Evet. Bir bacağını hafif şöyle yamuk dursun. Saksıyı tutturamazsın üzerinde bir de. Evet, doğru. Evet, ilk defa bir kutu açılışı gibi olacak ama. Tabi bu arada bu kapaklar yeniden boyanacak. Motor yapalı 2 sene olmuş. Oradan oraya taşı, oradan oraya taşı. Kapak üzerinde boya kalmadı. Evet. Ross Performance. Bu bir Avustralya firması. Bak şimdi. Zaten kalite farkını sen bile göreceksin. Bu yeni teknoloji ha? Yeni nesil. Bak bu eskisi. Şimdi yenisini çıkartıyorum. Wow, üstüne yazı yazmışlar sana. Allah seni ne yapmasın ya. Öyle değil işte. Mükemmel. O kadar basit değil. Bak burada okuyucuların olduğu dişler falan var. Tabii bu arada sıkma işlemini burada tamamlayamayacağım. Sehpada tamamlayamam. Çünkü bunun da bir torku var. Pistonlar dönecek ben bunu sıkmaya çalışırken. Bak gördün mü? Daha fazla sıkamıyorum çünkü motor dönüyor. O kadar, vay be. O burada Her yapabileceğimiz yere bir şeydi. Onu daha sonra harici arkadan şey takacağız. Volantı takacağız. Volantı kilitleyeceğiz, öyle sıkıştıracağız. Tork değerinde. Pek yapmadığımız bir şeydir genelde. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunu okumak. Bunun nesinin kullanma kılavuzu var ya? Düğmesi yok, bir şey yok. Hiç öyle değil. O kadar çok işi var ki bunun. Bunu sıkıştırma değerlerini falan kontrol edeceğim şimdi. Doğru ürün aldığınızdan emin olun diyor. Çünkü bunun 3 tipi var. Bizim ihtiyacımız olan buydu. Bunu aldıktan sonra mı söylüyor peki? İçinde mi yazıyor bu? Ya önceden sipariş veriyorsun ama kontrol et diyor sana. Çünkü bak diyor, RB'ler diyor aldığınız zaman diyor aralarında farklılıklar vardır diyor. Montaj pastasını sürmedim. Montaj pastası mı? Gıda sektöründen uzak durun ya. Paslanmayı ve korozyonu engelleyecek montaj pastası. Şimdi tabii bizim bu güçleri çıkarabilmemiz için de yüksek cc'li enjektörlere ihtiyacımız var. Daha sonradan Enjektör Dynamics'in 1000 cc'lik enjektörlerini takacağız. Ama muhtemelen o gücü çıkarmaya yetmeyecek. 2000 lira falan çıkmamız gerekebilir. İlk aşamada rodajımızı tamamlayana kadar basit bir yazılım atacağız önce. Bir 2000 kilometreye yakın rodajımız bitsin. Sağlıklı çalışsın. Güç çıkaracağımız vakit o zaman daha büyük enjektörlere geçeceğiz. Ama öncesinde bizim o yakıtı karşılayabilmemiz için daha büyük bir benzin rayına ihtiyacımız var. Standart benzin rayı bir yerden sonra yetersiz kalıyor. Cips reklamlarında dikkat ettin mi hiç? Böyle cips poşetleri hep üstü bir kusursuz, tertemiz açık olur. Evet. Hiçbir zaman bizim açtığımız cips paketleri açılmıyor aslında. O açılmıyor tabii. Önceden açıp şey yapıyorlar ona. İşte açıyormuş gibi. Biz de öyle yapmamız lazım. Ne bizi kandırıyorlar ya? Evet. Hiçbir cips paketleri açılmıyor ya. Açılmıyor. Magnum'dan da öyle ses çıkmıyor mesela. Değil mi? Katır. Ben aslında onu duyuyorum kendim ısırırken. Hayır. Dışarıdan duyulmuyor. Dışarıdan duyulmuyor. Biz duyuyoruz tabii ki de. Bak bu da Tomei'nin. Bu kütüğün çok daha yüksek hacmi var yakıt olarak. Tabii bunun içinde kuvvetli bir yakıt pompası lazım. Abone olmayı unutmayın. Her şeyin de büyüğü lazım ya. Maalesef. Maalesef öyle. Şunları bir O-ringlerini tazeleyeyim. 1, 2, 3. Tamam. Tabii bizim bu yakıt hattını besleyebilmemiz için de güçlü bir benzin pompasına ihtiyacımız var.
harici bir benzin pompası. Dışarıda çalışan bir benzin pompası. Binlik pompa diye geçiyor. Yani normal otomobillerin üzerinde çıkan 5-6 katı daha hacimli bir pompa. Çünkü o kadar yüksek güçlere ve bu kadar büyük kütüklere çıktığımız zaman buna gelecek hattın da kalın olması gerekiyor. Ama bu araç montaj esnasında değineceğiz tekrar. Şeyleri zaten değiştirmiştim. Bujileri NGK koydum. Aynı şekilde arabanın standart ateşlemesini kullanmayacağız. Yine NGK'nın R8 bobinleri var. Daha yeni nesil bobinler de çıktı ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığım için bunlarla devam ediyorum. Geçelim şimdi bizim buradaki montajımıza. Evet bak bu yine Ross Performance'ın alt okuyucu sensör ayağı. Sensör ben söyledim. Hep sen mi yapacaksın? Esprileri sen. Ben hiç öyle bir espri yapmam. Tabii bunun için alttaki cıvataları sökeceğiz. Hadi bakalım. Ne o be sürdü? Bu cıvata sabitleyici Loctite. Ha. Civatalar zaten sabitlensin diye takılmıyor mu? Bir de üstüne bir şey mi sürüyor sabitlesin diye? Senin yüzünden yanlış cıvata sokuyorum. Bunlar havayla temas kesildiği zaman sertleşiyor ve cıvatanın vibrasyondan çıkmasını engelliyor. Vay. Her şeyi düşünmüş adamlar ya. Aynen öyle. Loctite. Maaşıma da sürdün galiba onu. Sabit yıllardır. Sen öyle sen. Yaptığım güzelliklerin farkında bile vardın. Evet. Allah'ım ya. Aldık mesajı merak etme. Emin olamadığım için Ross Performance'ın sayfasına girdim. Burada anlatıyor. Nasıl olduğunu okudum bu arada. Bunun 1 ila 2 milim yakınlıkta olması gerekiyormuş. Dişlere ortalama. Kontralı sıkıştırıyoruz bunu. Emin değilsin gibi şu an. Garip geldi sadece hani eminim ama Doğukan'ım. Sen yapmadan ben yapayım dedim. Allah ben o kadar çirkin espri yapmıyorum ya. Sen son zamanlar çok çirkinleştin farkında değilsin. Vallahi. Budur. 18 milim. Tamam. Hemen 18 milim ayarlayayım. Cibili cibili dom dom tak tak yes yes. Bak onu açsam nasıl şevkle çalışırsın. O göbek atan dayıyla patladı değil mi? Evet. Ama hangi videonun arkasına koysan çok güzel oluyor. Budur abicim. Ay be. Burası tamam. Gerisine ekledikçe düşünürsün. Oraya bu denk geliyor. Tamam. Bunu daha sonra bağlıyoruz. Bu CA için de okey. Okuyalım burayı da. Şimdi de üst sensör ayak bağlantısını yapacağım. Tek aklıma takılan şey bu bunun çıkmasına mani olacak bu parça olduğu için. Dolayısıyla bunu rahatlıkla sökebilirim. Bak mesela bu zor söküldü çünkü muhtemelen Loctite var. Bir şey aklıma yatmadı. Bunun mesafesi. Yan durmasına sebep olacak bunun. Niye aynı değil mi diğeriyle? Bir gariplik vardır bakalım. Kontrol edelim. Ha, tamam. İçine doğru bastırıyor. Oldu mu yani? Oldu. Şöyle Loctite'layım ben. Bir arkadaşımın sırf şu Loctite'lı olmadığı için hepsi düşüyor. Yerinden sökülüyor. Motoru kırılıyor. Ay. Küçücük plastik şey ne kadar önemli ya. Senin maaşını sabitlediğin şey işte. Senin için çok önemli canım ama. Benim için çok çok önemli. Ay çok güzel oturdu ya. Cuk. Hadi bakalım. RB 26. Birazdan esas parçayı bir takacağız. Tüm görüntü çıkacak ortaya. Hazırsan. Hazıram. Hazırsam. Bak önce bitmemiş hali gör. Bu şekilde bir görsellik karşılaşacaksın biraz sonra. Vay. Üf, harbiden tamamladı be. Evet Ha? tamamladı. Harbiden tamamladı. Aa bak bir şey daha fark ettim. Rozet gibi ne? Bak
Sana daha fazla ayar imkanı sunuyor. Bunun kaydırma payına bak. Tamam mı? Şurada taş çatlasın 2 santim oynatabiliyorsun. Yani Evet. birkaç derece. Bunun kaydırma payına bak. Wow. 2 katı. Yani atıyorum mesela burada 6 derece oynatabiliyorsan burada 12 derece açı verebileceksin artık. Açı ne işimize yarayacak bizim? Boş ver, uzun iş. Hayır tamam, cevapsız bırakmayayım seni. Avans rötar ayarını yapmanı sağlıyor. Deminkinden palazlandım, biliyorum nasıl olduğunu. Okuduk. Peki. Ben bunun 2 milimini nasıl ayarlayacağım? İçi gözüküyor mu? Nereden bileyim ben bunun için 2 milim, 3 milim ayar olup olmadığını? Standarttır o zaman eğer bulamayacaksın. Hayır, değil. Okuyup okumamasına göre bir şey halim yok. Bak şimdi. Ben şimdi bunun sensöre 2 milim yakın olup olmadığını nereden bileceğim? Hadi onu da anlat bakalım. Billaki çözümü vardır. Artistik yapıyorum bana 2 milim yakın olacak diye. Bak. Diyor ki burada 1-2 milim yakın olacak diyor. C not. Hadi bakalım notları nasıl yapılıyormuş. Bunun bir kere öteki tarafa dönmesi lazım. Çünkü bu taraftan bakacak şöyle. Ya yedim bitirdim benim arkadaş ya. Tız sesi ne ya? Pistonlar. Buldum nasıl yapacağım biliyor musun? Nasıl? Buldum. Vallahi buldum. Abone olmayı unutmayın. Türk zekamla ben bu işi çözeceğim. Bak yerleştiriyorum abi. Tamam mı? Bak yerleştirdim. Tamam mı? Çok ne geliyor çok merak ettim şu an. Böyle iyi bir şey geliyor, iyi bir şey. Değene kadar ben onu içine sokacağım, tamam mı? Sonra da 2 milim geri saracağım. Bak şu an kapatamıyorum ya. Evet. Kapanıyor. Tamam mısın? Tamamım şu an. Bak gideceğiz iyice dibine kadar. Değdim. Tamam. Daha gitmiyor. Kapattım. 1-2 milim dedi değil mi? Oldu mu sana 2 milim? Ha? Tamam. Ay, güzel yakışıklı oldu ha. Oldu oldu. Yakışıklı oldu. Ben de beğendim. Vallahi her şey okey. Evet yaptın helal olsun ya. Ne kaldı? Kasnaklarımızı koyacağız. Şunu bir temizleyeyim. Onun parçası var. Bu arada tabii bütün bu işlemleri yapınca biz manifoldu da değiştirdik. Emme manifoldunu. Egzoz manifoldumuz yok. Onunla görüştük. Fidex. Ahmet Fidan'la görüştük. O dedi ki manifolda ben gönüllüyüm ama araba üzerine görmem lazım. Yani dışarıda yapıp takmak istemiyor. Turbon oraya gelecek, edecek. O yüzden her şey bittikten sonra Fidex'e götüreyim diyorum. Ondan sonra iş bitiyor. Ben buna güzel bir yağ kapağı da almıştım hatırlıyorum ama bakayım. Bir saniye. Bir şey hoşuma gitmedi. Ah be. Bir şey hoşuma gitmedi. Ne? Biz bu kapağı boyadık ya. Gel bak. Ben şimdi şuradan bir parça çektim. Biz bu kapağı taktığımız gibi buradaki vidalar, boyalar aşağı gidecek. Ve bir şey söyle. Hiç hoş olmaz. En iyi ihtimal olacak şeyi söylüyorum ben sana. Ben bu kapağı zaten açacağım. Mecbur açacağım. En iyi ihtimal bir tane yağ kanalını tıkarsa bitti işim. Her şey çöp. Ay çok şey iş bu ya. Aman ince iş bunlar ya. Ay Allah'ım ben bunu nasıl düşünemedim ya. Zaten boya için açılacaktı şu. Bir şey değil hani 4 tane civatayla 1, 2, 3, 4, 5. 5'te içe 10 civatayla sökülüyor. Temizlik yaparım ama olmasa daha iyi tabii yani. Evet. Bu da HKS kapağımız. Hayırlı olsun. Bu kadar. Şimdi bu motorun içine toz ya da boya kaçtı diyelim. Yani çok mu zarar veriyor? Ne oluyor? Çok zarar veriyor. Motor içerisindeki metal parçaları birbirine temas etmiyor. Arada böyle incecik bir yağ tabakası var. Eğer sen bu yağ tabakasının oradan kaybolmasına sebep olursan metal metale sürter. Metal sürtünen olursa aşınma başlar, ısınır. Isınınca iki metal birbirine kaynar. Talaş kaldırır, parçacıklar etrafa yayılır falan. Bu sefer bütün o mikronlarla ayarladığın ince ne varsa zarar görür ve motor
kırıldı tabirini kullanıyoruz. Motor bozulur. Bütün motorun içindeki tüm parçaları değiştirmek zorunda kalırsın. Hiçbiri birbirine değmiyor mu bunun içindekileri? Hiçbir metal temas halinde değil. Hep arada yağ film tabakası var. Zaten yağ film tabakası olmadığı andan itibaren geçmiş olsun. O yüzden mesela seçtiğimiz yağları iyisini almak istiyoruz. Teknoloji geliştikçe çünkü ne oluyor? O yağ içerisindeki partiküller metalin üzerine yapışıp kalacak şekilde tasarlanıyor. İyi dişleri yememişim vururken. Ona sevindim. Bunlar da ön aksların bağlanacağı yerler. Bunu da taktık. Bu da tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. GTR bölümüne çok da fazla ara vermeden en kısa şekilde 5. sezonda karşınıza çok daha sıkı döneceğiz bu arada. Bir takım değişiklikler de yapmayı düşünüyoruz formatımızda az önce dillendirdiğim gibi. Bu arada projelerin bir parçası olmak isterseniz ilkbahar sezonunun ürünleri şu anda yolda. Kış sezonu ürünleri de tükenmek üzere. Onlardan almak isterseniz aşağı link bıraktım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdi aracı çakara çekiyorum. Çünkü burada sırasını beklerken ciddi şekilde pasa maruz kalacak. Üstünü örttüm. Yavaş yavaş gideyim bunu bırakayım artık. Kapalı bir yere sırasını beklesin. Mal geldi. Şimdi buradan yukarı kata alacağız bunu. Mal yükledik. Çıkarıyoruz. Görevimiz tehlike.